Herkese selamlar. Ülkemizde kompakt sedanlar arasında önemli bir paya sahip olan Toyota Corolla'nın Kasım ayı fiyat listesi belli oldu. Bu fiyatlar daha ne kadar böyle gidecek bilmiyorum ama bu fiyatlar ile otomobil markalarının ülkemizde eski günlerdeki gibi satış yapacağını da düşünmüyorum. Şu an bayilerde araç yok. Yarın öbür gün gelmeye başladığında otomobillerde yeni bir düzenleme gelebilir diye düşünüyorum. Tabii vergisel boyutta. Ha deseniz bir yerden bir şey mi duydun? Yok. Tamamen bir öngörü. Çünkü arabalar satılmadığında devletimizin kazanacağı vergi de azalır. Artık devlet büyüklerimiz daha fazla vergi gelmediğini görünce tekrardan satışların olabilmesi ve verginin gelebilmesi için bir düzenleme yapacaklardır. Toyota Corolla'ya baktığımızda diğer otomobiller arasında en erişilebilir seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Corolla'nın tüm paketlerinin fiyatlarına değinemeyeceğim. Sadece alınabilecek seviyede olanları anlatacağım. Öncelikle giriş versiyonuna baktığımızda 1.5 litre 3 silindirli Dynamic Force motoru 125 beygir güç 153 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli ve 6 ileri manuel şanzımanı ile yakıt tüketimine baktığımızda fabrika verilerine göre şehir içinde 7.2 litre iken şehir dışında ise 4.6 litre yakıt kullanım değerleri sunuyor. 2021 yılının başında Corolla'nın ülkemizde tutulmasını sağlayan etkenlerden biri olan motordan vazgeçen Toyota, emisyon değerlerini yakalayabilmek için daha çevreci olarak ürettiği yeni Dynamic Force motoru eskisine göre daha hafif bir motor olmuş. Corolla'nın ülkemizde tutulmasını sağlayan motorun en büyük artısı LPG uyumlu olmasıydı. Bizim için yakıt tasarrufu çok önemli sonuçta. 280 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 12.1 saniyede ulaşabiliyor. Gel gelelim can alıcı noktaya, yani fiyatına. 1.5 litre 125 beygir güç sunan motoru kaputunun altında bulunduran Corolla, Vision donanımın Kasım ayı liste satış fiyatı Eylül ve Ekim ayındaki fiyatın üzerine 11.000 TL zam yaparak 231.000 TL oldu. Corolla Ekim ayındaki fiyat listesini güncellemedi. Yüksek ihtimal araç tedarikinde sıkıntı yaşadıklarından ötürü yenileme gereği duymamışlardır. Ocak ayındaki liste satış fiyatı 203.000 TL idi. Ocak ayından sonra Kasım ayına kadar geçen sürede 28.000 TL zam olduğunu görüyoruz. 28.000 TL çok iyi bir rakam. Diğer markaların yansıttıklarını gördükten sonra bu rakam çok normal geldi artık. Aynı motor ve donanıma sahip olan Corolla otomatik şanzımanlı olanın fiyatına baktığımızda ise Kasım ayında liste satış fiyatı 11.000 TL zam yapılarak 241.000 TL oldu. Bir C sınıfı sedan aracın otomatik şanzımanlı olanı bu fiyat. Diğer araçlar ile kıyas ettiğimizde çok mantıklı gelmekte tabii ki de. Ve bu araç sonuçta Corolla, yani üzmez. Bu aracımızın Ocak ayındaki liste satış fiyatı 212.000 TL idi. 10 aylık süreçte 29-30.000 TL üzerine gelmiş oldu. Daha doğrusu 10 fiyat güncellemesi sonunda 30.000 TL zamlanmış oldu. Devam ettiğimizde bir üst donanım olan Dream donanıma baktığımızda 1.5 litrelik 125 beygir güç sunan motor ve 6 ileri manuel şanzımanlı Dream donanım Corolla'nın Kasım ayında 12.000 TL zamlanarak 253.000 TL oldu. Ocak ayındaki fiyat listesine baktığımda Ocak ayında 220.000 TL'den satılmış. Ocak ayından Kasım ayına kadar geçen indirim bindirim sürecinin sonunda 33.000 TL zam görmüş oluyor. Dream donanımın otomatik şanzımanlı olanı ise 12.000 TL zamlanarak 260.000 TL oldu. Dream donanım otomatik şanzımanlı Corolla bulursanız affetmeyin, çünkü Ocak ayına kalmadan %80'lik vergi dilimine çıkacaktır. 2021 yılının Ocak ayındaki fiyat listesine baktığımda Ocak ayında 228.000 TL'den satılmış. Ocak ayından Kasım ayına kadar geçen süreçte 32.000 TL zam görmüş oluyor. Flame pakete geçtiğimizde 1.5 125 beygir güç sunan motorun 6 ileri manuel şanzımanlı Flame donanımlı Corolla %50'lik vergi dilimden %80'lik vergi dilimine çıktığı için fiyatı 66.000 TL artarak 321.000 TL oldu. Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda 231.000 TL'den satılıyordu. Ocak ayından Kasım ayına kadar geçen süreçte üst level olan %80'lik vergi dilimine atladığı için fiyatı 90.000 TL artmış oldu. Flame donanımın otomatik şanzımanlı versiyonuna baktığımızda manuelinde olan vergi atlaması bu pakette de yer alıyor. Ekim ayındaki fiyat listesi 264.000 TL'lik fiyat etiketine sahipti ama dövizin artması sonucu %50'lik vergi dilimden %80'lik vergi dilimine yükseldi. Bundan ötürü Kasım ayı fiyat listesi 71.000 TL artarak 333.000 TL oldu. Yılın ilk ayı olan Ocak ayındaki fiyatına baktığımızda 287.000 TL olduğunu görüyoruz ve Ocak ayından bu yana 46.000 TL artmış oldu.
Bu fiyat farklılığının sebebi dolar Ocak ayında düşük olmasına rağmen araç %80'lik vergi diliminde yer alıyordu. Tabi o dönem ÖTV matrah baremi 130.000 TL idi. Ağustos ayında ise 150.000 TL'ye çıkarıldı. Yani Ağustos'a gelen düzenleme Ocak ayında gelmiş olsaydı araç Ocak ayında da %50'lik vergi diliminde bulunacaktı. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Toyota Corolla'nın diğer versiyonları ise maalesef %80'lik vergi diliminde yer alıyor. Corolla ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.